ChatGPT ilk çıktığında dünyanın en zeki insanları şok oldu. Peki bu fikri düşünen insan bundan yaklaşık 2500 yıl önce yaşadıysa ve bunu hayal olarak değil, gerçek bir öngörü olarak yazdıysa? Evet, o isim Aristoteles. Yapay zekayı 2500 yıl önce çoktan hayal etmişti. Milattan önce 384. Platon'un öğrencisi, İskender'in hocası. Biyoloji, fizik, etik, siyaset, neredeyse her alanda eser bıraktı. Ama bugün konuşacağımız tek bir kitap var. Adı da Politika. Antik Yunan'ın en kapsamlı siyaset ve toplum analizi. Aristoteles bu kitabında devleti, ekonomiyi ve adaleti inceliyor. Ve bu analizlerin içinde hiç dikkat çekmemiş bir nokta var. İlk okuduğunuzda ne düşündüğümü birazdan anlayacaksınız. Aristoteles Politika'da şunu yazıyor. Eğer her alet kendi işini yapabilseydi ne ustaların çırağı ne de kölelerin efendilere ihtiyacı kalırdı yazmış. Yani otomasyonun antik dönemdeki ilk tasavvuru. Bu cümle M.Ö. 350 yılında yazıldı. Resmen bugünkü yapay zeka araçlarının ChatGPT, Gemini gibi tarifini yapıyor. Aynı zamanda ChatGPT gibi araçlar da değil. Siri, Alexa, otomasyon. Bir adam bunları hiç görmeden 2500 yıl önce bu tip araçların tam olarak neden var olduklarını tahmin ediyor, açıklıyor. Ama asıl ilginç nokta bu değil. Asıl soru, Aristoteles neden böyle bir şey yazdı? Nereden aklına geldi? Şimdi M.Ö. 4. yüzyılda Yunan ekonomisi kölelik sistemine dayanıyordu. Tarlalar, madenler, inşaat hepsi köle emeğiyle yürüyordu. Aristoteles de bundan ahlaki olarak rahatsızlık duyuyordu ama çözümü de bilmiyordu. Yani doğal olan buydu. Çünkü kölelik olmazsa ekonomi duruyordu. Ve tam bu çıkmazda şu soruyu sordu. Eğer işi makineler yapabilseydi insanlar özgür olabilir miydi? Aslında yapay zeka fikrinin altında teknoloji yok. Özgürlük sorusu var. Yani bir insan zihni kölelik sisteminde yaşarken köleliği ortadan kaldıracak bir çözümü hayal etti ve o çözümü de tek bir paragrafta özetledi. Ve bugün o cümle gerçek oldu. Şimdi dikkatlice dinleyin. History repeats itself as a series of lessons. But what if we're not learning the right lessons? Elon Musk geçen yıl şunu söyledi. Sam Altman, ChatGPT'nin CEO'su. O da aynı şeyi söylüyor. Bill Gates de aynı şeyi söylüyor. Neredeyse Silikon Vadisi'ndeki bütün CEO'lar aynı şeyi söylüyor. Aristoteles milattan önce 350 yılında da aynı şeyi söyledi. Ve 2500 yıl geçti, hala soru aynı. Teknoloji değişti, dil değişti, araçlar değişti. Ama insanın sorduğu soru hiç değişmedi. Bizi bu işlerden kim kurtaracak? İşte tam bu noktada belki de tarih tekerrür ediyor veya edecek. Aristoteles'in hayal ettiği alet ve araçlar bugün var. Netflix yapay zeka ile senaryo yazıyor. ChatGPT bir makalenin taslağını dakikalar içinde çıkarıyor. Birçok yapay zeka aracı artık resimden video oluşturuyor. Benim de tıpkı bu videoda kullandığım gibi. Belki bundan 2-3 sene sonra belki sinema endüstrisi tamamen değişecek ki değişmeye başladı. Amazon depolarında insanların yaptığı işlerin %80'ini robotlar yapıyor. Hatta Japonya'da bazı fabrikalarda bazı işlerde hiç insanlara ihtiyaç duyulmuyor. Aristoteles'in hayal ettiği şey bu değil miydi? Makineler işi yapıyor, insanlar özgür. Ama bir şey yanlış gidiyor. Çünkü Aristoteles'in hayalinde makineler işi üstlenince insanlar felsefe yapıyor, sanat yapıyor, düşünüyorlardı. Boş vakitlerini bu tip şeylerle geçiriyorlardı. Bugün makineler işi üstlenince insanlar işsiz kalıyor. Peki bu Aristoteles'in hayal ettiği şey mi? Aristoteles bu aleti köleliğe alternatif olarak düşünmüştü. Ama şunu hiç sormadı. Peki bu makinelerin sahibi kim olacak? Köle emeğinde kazanan köle sahibiydi. Makine emeğinde kazanan makine sahibi. Amazon'un deposundaki robot işçinin yerini aldığında o işçinin kazandığı ücret işçiye gitmiyor. Amazon'a gidiyor. Aristoteles özgürlüğü hayal etti ama mülkiyeti çözemedi. Ve belki de yapay zekanın bugünkü en büyük sorunu bu. Bundan bir ay önceydi galiba. OpenAI, ChatGPT'nin sahibi şirket bu yola çıktığında ücretsiz başlamıştı. Zaman içerisinde ücretli modele geçtiler. Ve her zaman datanın güvenliğini savundular. Ama son İran-Amerika geriliminde mesela Pentagon'la bilgi paylaştılar güvenlik sebebiyle. Sebep ne olursa olsun özgürlüğü ve bilginin veri gizliliğini ihlal ettiler. Birçok insanın güveni kırıldı.
Çoğu insan ChatGPT'yi telefonlarından sildi. Yani teknolojiyi kim üretiyor? Kârı kim alıyor? Yani buradaki araçlar o günkü köle sahipleri gibi. Onların sahibi kim? OpenAI, Google, Meta, Microsoft. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketleri aslında birkaç insanın elinde. Aristoteles'in hayali kitlesel özgürlüktü. Bugünkü tabloda yapay zekanın geleceğinde kitlesel bir işsizlik dalgası mı olacak yoksa kitlesel bir özgürlük mü olacak? Aristoteles'in hayal ettiği gibi insanlar gelecekte çalışmak yerine kendilerine mi vakit ayıracaklar? Bugün hala bunu bilmiyoruz. Aslında soru, bugün yapay zeka insanları özgürleştiriyor mu yoksa daha da mı köleleştiriyor? Bu sorunun cevabı hala yok. Belki de o soruyu ilk soran kişi 2500 yıl önce öğrencilerine Atina'da ders veriyordu. Tarih bize sürekli şunu gösteriyor. En büyük fikirler her zaman en büyük sorulardan doğuyor. Aristoteles o zaman bir soru sordu, bir cevap vermedi. Ve o soru bugün hala güncelliğini koruyor. Hala cevabı belli değil. Yapay zeka bizleri özgürleştirecek mi yoksa köleleştirecek mi? Ve en önemlisi bugün Aristoteles yaşasa bu gelişimlere nasıl bir yorumda bulunurdu acaba? Evet arkadaşlar. İçerikler tam gaz hızıyla devam ediyor. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, yorum yapın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın geleceği hakkında. Günden güne yapay zeka birçok işimizi üstleniyor ve çok hızlı gelişiyor. Dediğim gibi ben ilk video çekmeye başladığımda 2-3 yıl önce neredeyse hiç kullanmıyordum yapay zekayı. Bugün yani %60, %70 yapay zekayı kullanıyorum. Görsel içerikler için, video için, videolar oluşturmak için ve inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumda. Ve bu çok hızlı oluyor. Normalde teknolojik değişimler yıllar içinde olur. Ama yapay zekanın hızı çok korkutucu gerçekten. Ve dediğim gibi bu da birçok soruyu beraberinde getiriyor. Evet, yorumlarda yazın, tartışalım, konuşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tuna Ninja kanalından herkese merhaba ve görüşürüz.